Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir tarif hazırlıyorum. Tarifimi mutlaka deneyin. Hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 75 gram tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, hepsini eritmeye bırakalım. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tutam da tuz ekleyelim. Evet, yağım eridi, kaynamaya başladı. Üzerine 1 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Hızlı bir şekilde karıştırarak toparlanana kadar kavuralım. Evet, bu aşamada iyi bir şekilde kavurmamız çok önemli. Ocağı orta şekilde ayarladım ve kavurma işlemine devam ediyorum. Toparlanana kadar karıştırarak kavuralım. Bu kıvam yeterli olacaktır. Altını kapatıyorum ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Kreması için 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 paket vanilyayı da ekleyelim. 4 su bardağı soğuk sütü azar azar ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Daha sonra ocağın üzerine alalım. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirmeye bırakalım. Evet, şöyle koyulaşmaya başlayınca 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kadar da beyaz çikolata ekledim ve pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Göz göz olana kadar pişirme işlemine devam edelim. Evet, şu an tam istediğim kıvamda, altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. 80 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağı toz şekeri elimizle yoğurarak karıştıralım. Bir su bardağı unu azar azar ekleyerek hamurumuzu toparlanana kadar yoğuralım. 1 su bardağı un yeterli olmazsa 1 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Evet, hamurumu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi pürüzsüz hale geldi. Yoğurdum. Şöyle 5 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Hamurumuzu kakaolu yapacaksak 4 adet yumurta kullanıyoruz. Küçük boy yumurtaları azar azar ekleyelim. Ve mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Hamurunu sade yapacaksak 3 adet yumurta yeterli olacaktır. Dilerseniz bu aşamada 1 paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Ben 1 paket vanilya ekledim. Kamera kapalı olduğu için çekim yapmamış. Evet, buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamuru
Fırın kağıdı üzerine alıyorum. Tekrardan bir fırın kağıdı üzerine alarak şöyle ince tabaka halinde açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bu incelik yeterli olacaktır. Şöyle küçük bir yuvarlak kalıpla kesiyorum. Evet, kalıpta kullanabilirsiniz. Hamurların hepsini kestikten sonra tekrardan buzdolabına kaldıralım. Biraz bekletelim. Dinlendirdiğim hamura şöyle 2-3 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Sıkma poşetin içine alalım. Evet, sıkma poşetimi bağlıyorum. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine şöyle yuvarlak olacak şekilde aralıklı olarak sıkıyorum. Hamuru sıkarken küçük olacak şekilde sıkmanızı tavsiye ederim. Benimkiler biraz büyük oldular. Evet, buzdolabında dinlendirdiğim hamuru çıkardım ve üzerlerine birer tane alarak yerleştiriyorum. Evet, hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Kalan hamurları da toplayarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha sonra pişirebilirsiniz. 170 dereceli fanlı fırında pişirmeyi bırakalım. Soğuttum. Kremayı tekrardan karıştırıyorum. Bir paket 2 poşet olacak şekilde toz krem şantiyi üzerine azar azar ekleyerek köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Daha sonra sıkma poşetinin içine alıyorum. Evet, kremam hazır. Fırından çıkardım. Hamurlarımı soğuduktan sonra ortadan ikiye keserek ayırıyorum. Evet, aralarına hazırladığım kremadan bolca sıkarak servis tabağına alıyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Kalan kremaya şöyle 1-2 yemek kaşığı kakao, bir miktarda süt ekleyerek karıştırıyorum. Kıvamı akışkan olana kadar süt ilavesi yapabilirsiniz. Ve şu an tam istediğim gibi. Üzerlerine 1 yemek kaşığı olacak şekilde
kakaolu kremadan döküyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsi hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.